Hazreti Abdülkadir Geylani'den oğluna vasiyetler. Ey oğul! Helal yemek suretiyle kalbini temizle. İşte o zaman Rabbini tanırsın. Lokmanı, elbiseni ve kalbini temizle. İşte o zaman safi, temiz olursun. Henüz vakit geçmeden kalbinle Rabbine dön. Sen iyi kimselerin hallerini dilinle anlatmak ve o halleri de kendin için temenni etmekle yetindin. Tıpkı avucuna suyu alıp yumruk yaparak sıkan kişi gibi elini açtığı zaman orada bir şey bulamaz. Sevgili oğlum, en iyisi zayıflık zamanında başkalarından bir şey isteme. Ayrıca sende idrak edemeyeceğin ve başkalarına anlatamayacağın, göremeyeceğin ve başkalarına gösteremeyeceğin bir hal bulunmamalıdır. Eğer karşılık beklemeden ve almadan vermeye gücün yeterse hemen yap. Karşılık beklemeden hizmet edebiliyorsan hemen yap. Allah yolunun yolcuları yaptıklarını sırf onun için, onun rızasına uygun olarak yaptılar. Allah da hoşlarına gidecek şeyleri dünyada da ahirette de onlara gösterdi ve gösterecektir. Sevgili oğlum, ilim ve irfan öğren ve ihlas sahibi ol. Ta ki nifak, ikiyüzlülük ve samimiyetsizlik tuzağından kurtulasın. İlim ve irfanı halkın teveccühünü kazanmak ve dünyalık toplamak için değil, Allah'ın rızası için öğren. İlim irfanı gerçekten Allah rızası için öğrendiysen, onun emirlerini sevgiyle yerine getir ve ona karşı huşu içinde bulun. Diğer insanlara karşı mütevazi ol. Sevgili yavrucuğum, eğer kurtuluş istiyorsan Rabbine itaatte nefsine muhalefet et. Nefsinle birlikte olmaya devam ettiğin müddetçe insanları tanıyamazsın ve diğer varlıkları da tanıyamazsın. Dünya sevgisiyle dopdolu olduğun müddetçe ahireti tanıyamazsın. Ahiret sevgisiyle dolmadıkça ahirette Rabbini göremezsin. Nefsin devamlı kötülüğe meyillidir. Bu onun fıtratıdır, huyudur. Onun fıtratı bu olunca artık var ötesini sen düşün. Neler yapmaz ki? Ey oğul! Allah'ın rızasına ulaşmaya çalış. O senden razı olmuşsa bil ki seni sevmiştir. Rızık ve geçim endişesini kalbinden çıkar. Zira sen gönül huzuru içinde çalıştığın müddetçe sıkıntısız olarak rızkın Allah'tan gelecektir. Kalbindeki düşünceleri, tasaları, endişeleri at. Bir tek tasan olsun. O da Allah Celle Celaluhu'na layık bir kul olup olmama endişesi. Bu mertebeye ulaşabildiğin an diğer bütün tasalarına Allah kâfidir. Sevgili oğlum, sakın sen ol, dünyalık hususunda kimseyle çekişme, didişme. Kimsenin elindeki kısmete mani olmaya kalkışma. Zira herkesin nasibi mutlaka kendisini bulur. Eğer kaderde elinden alınması varsa o da olur. Bu senin isteğinle olmaz. Kadere razı olmak, kavga, çekişme ve didişme sonunda dünyalık elde etmekten daha güzeldir. Zira Allah'ın takdirine razı olmak her halükarda hayatı güzelleştirir, tatlılaştırır ve huzurlu kılar. Ey oğul! Allah'ı önce kalbinle zikret, sonra da kalıbınla, dilinle. Onu kalbinle 1000 defa, dilinle de 1 defa zikret. Ey oğul! Sakın ha amellerine ve manevi hallerdeki gelişmelere mağrur olma. Bunlarla övünmeye kalkışma, kendini beğenme. Zira kendini beğenme kişiyi zulme, tuğyana, azgınlığa ve günaha sevk eder. Allah'ın gazabına uğramasına sebep olur. Ey oğul! İnsanlara baki kalacaklarını sanarak o gözle bakma. Fani olduklarını bil ve o gözle bak. Hiçbir insan dünyada baki değildir. Bu dünyada her insan fanidir, gelip geçicidir. Onlara zarar vereceklerini veya fayda getirebileceklerini düşünerek bu gözle bakma. Ey oğul! Kur'an'ı okursun fakat anlamazsın, anlamadan okursun. Bir takım ameller işlersin fakat ne yaptığını bilmezsin. Ne yaptığının şuurunda olmadan yaparsın. Bu senin yaptığın
ahiret endişesi olmadan sırf dünya için yapılan şeydir. Bütün bu hallerden sonra bir de kalkar Allah dostlarına hücum eder, onları çekiştirir, kötülersin. Aklını başına topla, edepli ol, günahlarına tövbe et, kusurlarından dön, Allah dostlarına karşı dilsiz ol. Sevgili oğlum, önce kendi nefsinle meşgul ol. Önce kendi nefsine faydalı ol. Kendi nefsini düzelt. Sonra başkalarıyla meşgul ol. Başkalarını aydınlattığı halde kendini eriten mum gibi olma. Hiçbir şeye gururla, nefsi duygularına girişme. Allah bir husus için seni dilemişse seni ona hazırlar. Eğer halkı senden faydalandırmayı murad etmişse seni onlara gönderir. Sana sebat verir. İnsanları idare etme kabiliyeti verir. Onlardan gelecek sıkıntılara katlanma gücü verir. Halkın faydası için senin kalbine genişlik verir, göğsünü açar. Oraya hikmet doldurur. O zaman sen senlikten çıkar, Allah'ın has ve halis kullarının arasına girersin. Sevgili oğlum, 2 adım vardır ki eğer bu 2 adımı atabilirsen Hakk'a ulaştın demektir. Eğer kalbinle, ruhunla, dünya ile ahiretten birer adım, nefsin ve diğer insanlardan da birer adım uzaklaşabilirsen, Hakk'a ulaşmış olursun. Kalbin ve ruhunla bu zahirleri terk et. İşte o zaman Hakk'a vasıl olursun. Önce başta ilk adımı at. Bitirmek Allah'tandır. Sen hemen gerekli alet edevatı al. Var iş kapısının önüne otur ki, seni çalıştıracak olana yakın bulunasın. Öyle yatağında, yorganının altında ve kapalı kapılar ardında miskin miskin durma. İş ara, çalışmak istediğini söyle. Ey oğul, kalbini zikre yaklaştır. Ona bilhassa kıyamet gününü, haşir neşir gününü anlat. Ölümü düşün. Allah'ın mahlukatı nasıl öldürüp sonra nasıl dirilteceğini, huzurunda nasıl duracağını düşün. Bütün bunları hiç hatırından çıkarmamaya devam ettiğin zaman kalbindeki kasvet gider, günah bulanıklıklarından temizlenir. Ey oğul! Bina sağlam bir temel üzerine oturtulursa yıkılmaz. Yerinde karar kılar. Sağlam bir temel üzerine oturtulmadığı takdirde kısa zamanda çöker. Aynen bunun gibi sen de kendini, halini, dininin esasları üzerine oturtursan hiç kimse ona noksanlık veremez. Herhangi bir tarafından bir gedik açamaz. Eğer hayatını dininin esasları üzerine oturtmazsan, dini hayatının bir tarafından gedik açılabilir. Temel çürük olduğu için bir mertebeye de ulaşamazsın. Sevgili oğlum, sana teslimiyet gerek. Sebeplere tevessül ettikten ve bütün tedbirleri aldıktan sonra işin gerisini Allah'a havale etmek gerek. Kendi gücüne, kendi kuvvet ve kudretine güvenmemek gerek. Allah'ın fiillerine ve tasarrufuna itiraz etmemek gerek. İnsanları ve kendini Allah'ın iradesine, tasarrufuna ve fiillerine ortak etmemek gerek. Sevgili oğlum, sana kulluğun sohbetine yapışmak gerek. Kulluğun sohbeti, Allah'ın emrettiklerini harfi harfine yerine getirmek, yasakladıklarından bütünüyle uzak durmak, musibet ve felaketler karşısında sabırlı olmak. Bu meselenin esası tevhiddir. Sebattır. Temeli sağlam, salih ameller bu esas üzerine oturur. Sevgili oğlum, Allah kendisini sevenleri dünya ile bir arada bırakmaz. Dünyanın onlara yapabileceği kötülüklerden bir an bile emin olmaz. Onları dünya ile de, kendinden başkası bir şey ile de asla bir arada bırakmaz. Daima Allah onlarladır. Onlar da Allah ile. Kalpleri ilelebet onu zikreder. Hep onun huzurundadırlar. Yalnız ona yönelirler. Allah onların koruyucusudur. Kendileriyle ünsiyet eder. Sevgili yavrucuğum, nefsinin rağbet ettiği arzuları ayaklarının altına al, çiğne. Bütün kalbinle onlardan sıyrıl. Eğer Allah'ın ilminde senin için onlardan bir şey varsa, vakti saati gelince sana mutlaka ulaştırır.
Çünkü mukadderattan kaçılmaz. Takdir ilahide bulunan her şey mutlaka olur. Allah'ın ilmi asla değişmez. Kısmetin vakti saati gelince sana mutlaka ulaşır. Hem de hazırlanmış olarak, yeterli derecede ve güzel bir şekilde. Öyleyse sen onu zillet eliyle değil, izzet eliyle alırsın. Bununla beraber Allah indinde senin için zühd sevabı da hasıl olur. Allah seni salih kulları cümlesinde kabul eder. Çünkü sen onu elde etmek için hırs göstermedin. Ona kendi arzunla uzanmadın. Sen kaçtıkça ezelde sana ayrılan rızık peşinden gelir. Adeta seni kovalar. Sevgili oğlum, Allah dostlarının çömezi ol, yaygısı ol, etraflarında hizmetçi ol. Böyle olmaya devam edersen, işte o zaman hakiki efendi olursun. Kim Allah için mütevazi olursa, Allah onu dünyada da ahirette de yükseltir. Halkın külfetlerine katlandığın ve kendilerine hizmet ettiğin zaman, Allah seni onların üstüne yükseltiyor ve başlarına reis yapıyor. Ya bir de onun kullarının seçkinleri olan sıddıklara hizmet edersen neler yapmaz ki? Ey oğul! Hayatının akışını Allah için nefis muhasebesini yapanların ve Allah'tan korkanların hayatının akışına zıt olarak görüyorum. Mesela şer ve fesat ehline yanaşıyor, onlarla hemhal oluyor, onlarla düşüp kalkıyorsun. Buna mukabil Allah dostlarından ayrılıyor, uzak duruyorsun. Kalbini Allah düşüncesinden, Allah sevgisinden ve Allah korkusundan tamamen boşaltıp buna mukabil dünya ve dünyalık sevgisiyle doldurmuşsun. Bilmez misin ki Allah korkusu kalpte bir bekçi, bir aydınlıktır. O, hak ile batıl arasını ayırır. Haklı ile haksızı ortaya koyar. Sevgili oğlum, eğer şu anda içinde bulunduğun hal üzere gidişe devam edersen, dünya ve ahiret selametine veda edersin. Ölümü hatırlarsan, dünya ve dünyalıkla mest olman azalır. Dünyalık sahibi olmakla daha az sevinir hale gelirsin. Buna mukabil zühd ve takva yönün artar. Esasen sonu ölüm olan bir kişi dünyalığa kavuşmakla nasıl sevinebilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her koşanın varacağı bir hedef, bir son nokta vardır. Her hayat sahibinin varacağı son nokta da ölümdür. Sevgili oğlum, tasaların, neşelerin, zenginlerin, fakirlerin, sertliklerin, yumuşaklıkların, hastalıkların, acıların hepsinin de sonu ölümdür. Kim öldüyse kıyameti kopmuş, onun hakkında uzaklar yakın olmuş demektir. İçinde bulunduğun her şey hevesten ibarettir. Kalbin, özün ve batınınla içinde bulunduğun bütün heveslerden sıyrıl. Dünya belli bir hedefe doğru uzanmaktadır. Ahiret ise belli olmayan bir ebede uzanmaktadır. Senin dünyadaki hayatın belli bir noktaya kadar uzanır. Orada biter. Ahiretteki hayatın ise nihayeti olmayan bir ebede uzanmaktadır. Ey oğul! Dinini dünya karşılığında satma. Hükümdarların, devlet büyüklerinin, zenginlerin ve haram yiyenlerin metaları mukabilinde dinini satma. Dinini yediğin, yani dünyalık karşısında sattığın zaman kalbin kararır. Nasıl kararmasın ki? Sen dünyalık karşısında dinini satmakla fanilere kulluk etmiş oluyorsun. Ey oğul! Marifetullah'a koş. Zira hiç şüphe yok ki Allah'ı tanımak her hayrın aslıdır, kaynağıdır. Sen Allah'a olan taat ve kulluğunu arttırdığın zaman o da sana marifetini bahşeder. Sevgili oğlum, hep ön safta bulunmalısın. Zira ön saf cesur erkeklerin safıdır. Son safta asla bulunmamalısın. Zira son saf korkakların safıdır. Nefsi kendine hizmetçi yap. Onu işin esasına sevk et. İşin zor yanını ve aslını yapmayı alışkanlık haline getir. Zira nefis ne yüklersen onu taşır. Tepesinden sopayı eksik etme.
Eğer sopayı eksik edersen hemen uyur. Sırtındaki yükleri de kaldırıp yere vurur. Ona tebessüm bile etme. Ona hiçbir zaman doyasıya yedirme. Meğer ki tokluğun onu azdırmayacağını ve tokluk karşılığında çalışacağını bilmiş olasın. Sevgili oğlum, bütün haramları terk etmek için gayret et. İmanının ve sarsılmaz bilgi ve inancın kuvvetli olduğu anlarda her şeyde zühd sahibi ol. İşte o zaman Allah'ın çokça ibadet eden kullarından olursun. Ey oğul, sen halis nefisten ve hevesten ibaretsin. Yabancı kadınlarla oturuyorsun. Sonra da ben onlara aldırış etmem, benim kalbim temiz gibisinden laflar ediyorsun. Yalan söylüyorsun. Senin bu davranışını şeriat da tasvip etmez, akıl da. Bu hareketlerinle ateş üzerine ateş, odun üzerine odun yığıyorsun. Bunun için önce imana ve marifetullah'a sahip ol. Allah'a yakınlığı kuvvetlendir. Sonra da halka tabip ol. Ahlak doktoru ol. Kendisi ama, kör kişiyi düşün. Böyle birisi insanların gözünü nasıl tedavi eder? Sağır, dilsiz olan kişi insanlara nasıl öğretmenlik eder? Ey oğul, kalbin ne zaman saflaşacak, temizlenecek? Özün ne zaman arınacak? Sen halkı Allah'a ortak tanıyorsun. Allah'a ait bir takım tasarrufları kullara mal ederek ona şirk koşuyorsun. Sen nasıl felah bulacaksın ki? Her gece, ertesi gün kime gideceğini, kime şikayet edeceğini ve kimden bir şeyler isteyeceğini kararlaştırmakla meşgul oluyorsun. Kalbin nasıl arınabilir ki? O tevhidden yana bomboştur. Ey oğul! İmanının zayıf olduğu zamanlarda bilhassa kendine yönelmeli, kendi üzerine eğilmelisin. İmanını iyice kuvvetlendirdiğin an derhal ortaya çık. İman hususunda önce aile efradına, sonra da diğer insanlara yardımcı ol. Sakın ha kendin takva zırhını giymeden ve iman miğferini kalbinin başına geçirmeden ortaya çıkma. Bu arada elinde tevhid kılıcı ve sadağında duaya icabet okları bulunsun. Tevfik atına binmiş ol. Düşmana hücumu, gereğinde geri çekilmeyi, darbe indirmeyi, gürz, kargı ve mızrak kullanmayı da öğrenmiş bulun. Bütün bunları yaptığın zaman Allah düşmanlarına karşı çık. İşte o zaman sana dört bir yandan yardım yağar. İnsanları şeytanın elinden alır, Allah'ın kapısına götürürsün. Sevgili oğlum, uzun emellerini kısalt, hırsını azalt, her namazı veda namazı olarak kıl. Sanki bir dahaki namaz vaktine kadar çıkmayacakmış şekilde kıl. Yiyip içmen veda yiyip içmesi olsun. Aile efradının arasında bulunuşun veda bulunuşu olsun. Mümin kardeşinle buluşman veda buluşması olsun. Kalbine hep eğreti olduğunu, daima veda etme halinde bulunduğunu iyice hak et. İyice kazı. Kaderi Allah'ın elinde bulunan kişi nasıl veda halinde olmasın? Zira insan yarın ne olacağını, işlerinin nereye varacağını, kaderin kendisine neler getireceğini bilmemektedir. Sevgili oğlum, Allah'a sarıl. Ondan başkasıyla meşgul olma. Ev onun evidir. Rızıklar onun yarattığı rızıklardır. Ezelde insanların rızıklarını o takdir ve tayin etmiştir. Sonra zamanı gelince yeryüzünde yine o yaratmıştır. En doğru misal Allah Azimuşşan'a aittir. Bu sözlerdeki manayı duyan kalplere, aşıklara selam olsun. Duyduğumuz aşkı paylaşmak için Aşıklar Şehri'ni ziyaret edebilir, videoları izleyebilir ve bize destek olmak için videolarımızı paylaşıp kanalımıza abone olabilirsiniz.